Çok üzülüyorum ülkenin haline. Geleceğe, çocuklara çok üzülüyorum. Bizim gelecekte bir şeyimiz yok, beklentimiz ama çoluğumuza çocuğumuza ne bırakacağız? Bize bak buraları dedelerimiz, babalarımız bıraktı. Biz çocuklara ne bırakacağız? Bu ağaçlar nelere tanıklık etmiştir? Kimlere tanıklık etmiştir? Dedem, babam, babaannem, anneannem, nenem hepsi gelmiştir bu çınarın dibine. Yani tek dünyada giden yalan ama bu ağaçlar gerçek. Bunlar tek şahidimiz. Yaşanmışlığı bunlar simgesi. Ben Fatma Salman. Arıtaşı köyünde doğdum. Arıtaşı köyünde büyüdüm. Orada yetiştim. Sadece köyde değil, dağlarda daha çok ömrüm geçti. Babam dağ işçisiydi. Yazın dağlarda, Mayıs'ta çıkarlardı. Eylül'de, Ekim'de inerlerdi. Zeytin başlayınca, zeytine diye. Zeytin biter bitmez yine dağlara. 70-80 yıl önce Karaköy varmış öbür tarafta. Işıkpınar'ında, Bayramiş'ten buraya köye göç etmiş bizimkiler. O zaman 5-6 haneymiş. Şu an 50-60 hane. Ama yine de köyde dışarıya göç var. Çoluk çocuk dışarıda çalışıyor. Orman işi yine devam ediyor ama eskilerle şimdiki işleri kıyaslarsak çok farklı. Eskiden ormanda babamlar kesim yapardı. Aralarında temizlik olsun diye kesim yapılırdı. Ağaçlar daha rahat büyüsün diye. Her yerinde çalıştık. Kaz Dağları'yla anılarım çocukluğumdan. Her yerinde, her ağacın altında desem anılarımız var. Babam, annem, birçoğu şu an hayatta yok. İlkokul 4. sınıfa gidiyordum. Babamlar angaz keserdi. Bu dağların bölge şefi vardı Kazım Bey diye. Bölge şefi oydu. Köylülere çok iş verirdi. Angaz diye şey olurdu böyle ormanların içinde. Buralarda bu bayırlarda atmayla indirirdik. Kuruyan ağaçlar, devrilen ağaçlar arasındaki temizliğini yaparlardı. Angaz denirdi onlara. Onlar şeye gidermiş fabrikalara. O zaman öyle denirdi. Bu kağıt fabrikalarına giderlermiş. Bu çam ağaçlarının kökleri kuruyanların yerinde kalanlara kök denirdi. Şimdi Sumaş var oraya. Babam o işleri çok yaptı. Yıllarca kök söktük dağdan. Kamyonla, kiloyla onları satardı. Çok çalışırdı. Kesiminde de, o temizliğinde, angazında da. O zamanlarda da yangınlardan hiç öyle yangın da bilmem çocukluğumdan beri bu Kaz Dağları'nda. Çok çalıştık. Yaz kış dağda da kaldığımız oldu ama hiç böyle yangın nedir bilmem. Şimdi de çok korkuyorum. Yangın olacak da böyle bir tane ağaç gidecek. Rüzgar estiği zaman içim titriyor. Çok anılarımız var dağlarda.
Yıllarca bunlar yılların verdiği ağaçlar. Bir günlük, 2 günlük değil. Böyle bakımla, ilgiyle büyüyen değil. İçinin temizliği yapılırdı o zaman. Köylü çok rahatlıkla giriyordu. Herkes girip çıkıyordu ama yangın diye bir şey yoktu. İnsanlar dağlarda yaşıyordu. Aylarca çadırlarda. Biz dağlarda yetiştik, böyle bir suyun başında dururduk. Yemeğimiz, çamaşırımız hepsi böyle bir suyun başındaydı. Yaptığımız şeyler ama şimdilerde maalesef ormana giren de zarar veriyor. Burası Fındıkdere diye geçer. Zığındere diye geçer. Buradan yukarıda Yılanlı vardır. Oradan yukarıda Karadikme vardır. Oradan yukarıda Sarıkız vardır. Şimdi de hiç giremiyoruz yangın korkusuna. Yoksa çok seviyorum dağları. Hani böyle bir şey olacak diye aklım gidiyor. Tek diyorum biz girmezsek girmeyelim ama yangın olmasın. Dağlarımız var olsun. Ormanlara bir şey olmasın. Yılda bir kere Ağustos'un 15'inde dağlara çıkılıyormuş. O Sarıkız buluşma yeriymiş. Bayramiş'ten gelenler oradan geliyormuş. Buradan gidenler orada buluşuluyormuş. Bir 15 gün orada hasret gideriliyordu. Belki kendilerince bir şeyler yapıyorlardır. Daha sonra biz babamlar dağlarda çalışırken biz çocukluğumuzda yaşadığımız 15 gün oraya çadır kurulup hani temiz hava, oksijen bol ya. Orada kanının insanın yenilendiğini söylüyorlardı. Kanı yenilermiş 15 günde oksijenle. Pandemide geldi yasaklar. Daha sonra da yangınlardan dolayı insanların böyle ülkeyi hunharca hani kullandığı için, hor kullandıkları için belki de ondan yasaklar geldi. Şimdikiler de bilmiyor kıymet. Havası, suyu, oksijeni, bitkisi. Dağda aç kalmazsın. Ormanı tanıyorsan, dağı tanıyorsan, dağları biliyorsan ormanda aç kalmazsın. Her zaman bir şey bulursun. Biz eskiden çamları böyle yıktığımız zaman soyması olurdu. Onu böyle yaladığın zaman böyle çamın kendisiyle kabuğunun arasında sulu, kokulu bir şey çıkar. Kamalak derdik. Biz onları çok severdik yemeği filan. Ormanda mutlaka bir şey bulursun yemeklik. Perşembe günü dağda çıkardık. Aşağıya erzak almak için, babam benzin almak için, erzak almak için, hayvanlarımıza yem almak için aşağıya inerdik. Buralarda yollar falan yoktu o zaman. Buraya hayvanlarla, şurası patikaydı. Köyün yukarısından patikayla hayvanlarla gelirdik. Burada mola verirdik. Hem hayvanlarımız dinlenirdi hem kendimiz dinlenirdik. Mola verirdik burada. Çok ben duygulanıyorum, özlüyorum. Ya her şey, her güzellikler eskide kaldı. Şimdi de güzel, şimdi de çok önemli. Ağacın aşağılarda sıcaktan yanıyoruz. Buraya geldiğinde serinle üşüyorsun. Bu ağaçlar nelere tanıklık etmiştir? Kimlere tanıklık etmiştir? Dedem, babam, babaannem, anneannem, nenem hepsi gelmiştir bu çınarın dibine. Yani tek dünyada giden yalan ama bu ağaçlar gerçek. Bunlar tek şahidimiz. Yaşanmışlığın bunlar simgesi. Mesela şunları biz şöyle biçerdik. Eskiden çadır kurardı babam naylonlardan. Tabanını da çapayla düzlerdik, toprak zemin. O zamanlar böyle tahta filan ağaca kıyılmazdı. Yaş ağaç kesmezlerdi. Hemen toprağın üstüne bunları sererdik. Şöyle biçersin, bunlardan döşersin. Üstüne kilimimizi yazardık. Gelin döşeği denirdi. Denirdi bunlara. Herkes haftada bir bunu değiştirirdik.
Kilimimiz, çulumuz buydu. Bunun üstüne çul yazardık. Bunları yazardık yatakların içine. Bunların üstünde yatardık. Bir hafta dururdu bunlar. Hafta geldi bunları kaldırırdık. Yenisini getirirdik. Haftada bir temizlik olurdu. Perşembeleri tatil olur. Cumaları tatildi. Dağda çalışanların cumaları tatil olurdu. Benim çocukluğum hep öyle geçti. Annem bize derdi gidin yapıldak biçin gelin derdi. Bunlara biz yapıldak deriz. Biz bunları toplar gelirdik çocuk aklımızda. Annem de temizliğini yapardı, bunları sererdi. Üstünde dururduk. Haftada cuma günleri işte bir hayvanın sırtında ne giderse, hayvanın yemi, samanı, kendi yiyeceklerimiz, meyvemiz, sebzemiz aşağıdan ne gelecekse öyle gelirdi. İlk başlarda kemene varmış. Daha sonra kesim motorları çıkmış. Motorlu testereler. O zaman daha işimiz kolaydı. Önceden kemene ile nacakla vardı. Yangınların olmaması için insanların daha bilinçli olması lazım. Kadir kıymet bilmesi lazım. Ormanlarda bilinçlenirseler ağacın bir senede 2 senede yetişmediğini, ben diyorum şu ağaç kaç yıl geçti? Kimlere tanıklık? Benim dedemden, ninemden kimler geçmiştir bunun? Burası İbiş'in ağal yeri diye geçer. Burada sürüleri varmış. Burada sürüler yaşamış. O insanların torununun torunları var şimdi. Kimlere tanıklık etmiştir bunlar? Keçiler tohumu ayağıyla karıştırıp bu dağlar ekmekle dikmekle yetişmedi ki. O zamanlarda yetişti buralar. Hayvanlar varken keçinin tırnağı karıştırır tohumu. Bunlar insanın ulaşamayacağı yere hayvan 2 tırnaklıdır, ulaşır. Şimdi ekmekle dikmekle yapıyorlar. Çayda balık da vardır. Eskiden tatlı su balığı var. Buralarda. Dağda olunca balığın da tatlı su balığı olur. Babam çaya götürürdü bizi, balık tuttururdu. Böyle çaylarda balık çok olurdu. Balığımız da dağda gelirdi. Cumaları oldu mu balık tutmaya gideceğiz derdik. Sepetle balık tutardık. Şimdi de var da küçük küçük. Su kalmamış baksana, çekilmiş. Yine balıklar var. Şubat ayında tohum ektik. Onların çıkmışlar. Üstüne gelen şu yapıldak dediğimiz eğrelti otlarını kesiyoruz. Gölge yapıp kurutmasın diye. Onların temizliğini yaptık. İşte 1 ay kadar gittik. Temizliğini bitirdik onun. Kışın da ekimine gittik. Şu anda bize olan iş o. Dağlarda girebildiğimiz, onu da sırf iş olsun diye değil, dağları gezmek için gidiyoruz. Eskiden böyle çör çöp yoktu dağlarda, çok temizdi. Şimdi dağlar da çok pis. İnsan olduğu yerde pislik çok. Bunları hiçbir şey doğa temizlemiyor ki, plastiği. Biz de dağlarda çalıştık ama bizim böyle çörümüz çöpümüz olmazdı. Şimdi insanlar çok doğayı da katlediyor. Kendini katlediyor aslında, geleceğini katlediyor. İnsan bazen böyle zor durumda kalıyor ya, sözün bittiği yer. İnsanlara nasıl anlatılır, nasıl öğretilir hiç bilemiyorsun. Bazı şeyler söylemekle değil, yaşamakla öğreniliyor. Valla utanç olarak görüyorum. Türkiye'nin bu kadar gelişmiş bir zamanda bu yangınların bu kadar büyük olmasının, bu kadar zengin bir ülkeyiz ya biz. Her şeyimiz çok ya, paramız çok ya. Niye yangın uçakları, yangın helikopterlerimiz yok? Niye bunların önlemi alınmıyor?
Çok üzülüyorum ülkenin haline. Geleceğe, çocuklara çok üzülüyorum. Bizim gelecekte bir şeyimiz yok, beklentimiz ama çoluğumuza çocuğumuza ne bırakacağız? Bize bak buraları dedelerimiz, babalarımız bıraktı. Biz çocuklara ne bırakacağız? Burası yangın oldu, burası yandı, burası gitti. Herkes menfaatine, çıkarına. Orman sadece yolları yapıyor. Şu an 2-3 senedir bayağı bir gelişti. Yolları açıyor. Bir yangına karşı daha kolay müdahale edilsin diye ama şu yukarılara yangında araç mı çıkar, insan mı çıkar? Buraların çoğu yerine varmaz. Bize uçak, helikopter, yangın için onlar şart. Birçok yere ulaşamazsın. Bu yolları açıyorlar. Elinden geldiğince bu kadar yapabiliyor. Şu an yangın uçağı yok. Önceden yangın olmasın diye kuleler vardı. Kule denirdi. Oralarda telsizlerle bilgi verilirdi. Her kuleden her kuleye birbirini görürdü. O arada çıkan dumandan hemen haberleşilirdi. Şimdi o bekçileri indirdiler. Yangın bekçileriydi onlar. Kule bekçisi denirdi. Yangın kulesi denirdi. Bir sürü yerde burada Aktaş Kulesi, Aktaş Kulesi vardı. Her yerde kuleler vardı. Birbirini gören kuleler. Oralardan bekçi, emekli olan insanlar çok. Ormana bakıyordu. Şimdi ormana bakım da yok. Şu an bir yangın çıksa kim nerede haber alacak da nerede görecek? Cam şişe ısındığı zaman alev alıyor. Her yer cam şişe. Kasıtlı olmasa da yanıyor. Bunu atarken atmayacaksın. Eskiden biz dağlarda yaşarken poşet bile yoktu. Şimdi her yer çör çöp, poşet, şişe, pet. Bunlar da doğa eritmiyor. Ağaç olmasa bu ne su olur ne bu havayı bulabiliriz. Zaten Kaz Dağı'nın en güzel özelliği ormanın su olması, havası. Hayır, ben daha çıkmayacağım. Şuraya otur, ayağın kurusun, gidelim artık ama. Sibel teyzemler orada bekliyor bizi. Ver. Anam düşüyor şimdi. Kayıyorsun. Dur orada. Ben şurada Taşın duracağım. üstünde. Heh. Ayakların kurusun. Nasıl giyeceksin ayakkabıyı? Mutlu musun?